Gerçekten çok lezzetli bir dolma oluyor. Özellikle üzerine yapacağım sos ile harika bir tat, harika bir lezzet olacak. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz nefis pırasa dolması tarifimi paylaşacağım arkadaşlar. Aralardaki püf noktalarını kaçırmamanız için videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle dolmamızın iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için bir orta boy soğanı bıçak yardımıyla bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Bir diş de sarımsağı aynı şekilde ince ince doğrayıp tenceremize ilave ediyoruz. Daha sonra koymak üzere yarım demet maydanozum vardı. Onları doğruyorum ve kenara ayırıyorum. Tenceremi ocağımın üstüne aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağından bir parmak eksik de zeytinyağı ilave ettim ve soğanlarımı karamelize olacak şekilde kavuruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarım gayet güzel kavruldu. Şimdi 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, bir çay bardağı da yazdan hazırlamış olduğum konserve domates sosum vardı. Onu ilave ettim. 1,5 su bardağı yıkamış olduğum pirinç, 1 çay bardağı da bulgurumu ilave ediyorum. Evet, şimdi içimizi tatlandırmaya geçiyoruz. 1 tatlı kaşığı pul biberi, yarım tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı sumak, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Ben acı kullandım. Dilerseniz siz tatlı kullanabilirsiniz. Evet, 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra soğuk sıcak fark etmez 1 su bardağı su ilave ediyorum ve kapağını kapatıp tenceremin altını kısıyorum. Pirinç ve bulgurun şişmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece suyunu çekmesini bekledim. Çok fazla pişmedi pirinçler. Şimdi soğuması için kenara alacağım. Bir 10 dakika soğuduktan sonra bu maydanozları ilave ediyorum. Evet, içimi ve maydanozları güzelce karıştırdıktan sonra tenceremi kenara alıyorum. Ve diğer taraftan da pırasaları bu şekilde kafalarını ve uç kısımlarını kestikten sonra böyle çizikler atarak, burada benim dilimlerim biraz kısa oldu arkadaşlar. Ben 4 parmak yaptım sanırım. O yüzden size 5 parmak olmasını tavsiye ediyorum. Yani bir pırasayı 3'e bölüyoruz. Bu şekilde uzun kısımlardan sarmaya başlıyoruz. Burada pırasanın boyuna ve kalınlığına göre değişebilir. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, böldüğüm pırasaları yıkadıktan sonra kaynar suyun içine koyuyoruz ve bu şekilde sadece su kaynayana kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Fazla tutarsanız pırasalar erir. O yüzden su ne zaman kaynamaya başladı o zaman pırasaları alıyoruz içinden. Pırasalarım gayet güzel istediğim şekilde haşlandı. Şimdi süzgeç yardımıyla pırasalarımı soğuk suyun içine alıyorum. Pırasalarımı soğuk suyun içinden çıkardım. Şimdi sarmaya geçiyoruz. Burayı özellikle hızlandırmak istemedim ki daha detaylı görün istedim ve anlaşılır şekilde olsun istedim. Haşlamış olduğum pırasaların yeşil kısımları bu şekilde açılıyor. 2 kat yani. Tek kat şekilde kesinlikle sarmıyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Her açtığımız parçayı saracak şekilde kesiyoruz uzunlamasına. Gördüğünüz gibi bu parçadan 3 tane çıkıyor. Kesme tahtamın üstüne bu şekilde uzunlamasına açtım ve muska şeklinde saracağım. Tabii ben arada bir inceleri ziyan etmemek adına yan yana koyarak yamalı şekilde de yaptım. Evet, bir tatlı kaşığı içinden koyuyorum ve muska şeklinde sarıyorum. Muskaların boyutlarını biraz daha küçük yapmak isterseniz eğer bir tık daha kısa kesebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir dolma oluyor. Özellikle üzerine yapacağım sos ile harika bir tat, harika bir lezzet olacak. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, pırasalarımı sardım. Şimdi tencereme yerleştiriyorum ama öncelikle sarılmayan pırasaları tenceremin dibine bu şekilde yanmasını önlemek için diziyorum. Küçük küçük pırasalar kalmıştı. Onları da bu şekilde kalem şeklinde sırarak değerlendirdim arkadaşlar. Dilerseniz siz bu şekilde de yapabilirsiniz.
En altına kalem şekilde olan pırasaları dizdikten sonra üst tarafına da yaptığım muska şekilde olan pırasaları diziyorum. Evet arkadaşlar, ben o kısmı çekmeyi unutmuşum. Pırasaları dizdikten sonra bir tabağa yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra kaynar suyla açıyoruz ve dolmamızın pişmesine gerekli olan suyunu hazırlıyoruz. Ve dolmalarımızın üzerine ilave edip bu şekilde yarım limonun tamamını dolmalarımızın üzerine sıkıyoruz ve tabak kapatıp ocağın altını yakıyoruz ve kaynadıktan sonra kısıyoruz ve pişmesini sağlıyoruz. Evet, dolmalarımız pişerken de pırasanın ayrılmaz arkadaşı olan, kardeşi olan hatta, yani sokarıç hazırlayacağız. Sos da diyebiliriz tabii ki. Öncelikle 4 tane küçük boy havucumu bu şekilde rendeliyorum. Rendeledikten sonra yarım tatlı kaşığı tereyağı koyduğum tavamın üzerine ilave edip 1 çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra havuçlarım yumuşayana kadar kavuruyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pırasa dolmalarımın sunumunu bu şekilde yaptım. Gayet güzel, iştah açıcı görünüyor. Önce şöyle bol limon sıkmak istiyorum. Biliyorsunuz pırasaya limon çok yakışıyor gerçekten. Ben de limonumu sonuna kadar kullanmak istiyorum. Şöyle. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Şöyle kenardan alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da havuç tarafından. Harika olmuş. Böyle bol ekşili mayhoş. İnanılmaz lezzetli olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ay çok güzel. Tek atımlık. Çok güzel. İçi de gayet güzel pişmiş. İçini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bakın. Harika. O havucun verdiği şekerimsi tat ve limonun verdiği ekşilik inanılmaz güzel bir uyum olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Sizlerle birlikte bu güzel zeytinyağlı pırasa dolması tarifini paylaştım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bildiğiniz pırasa dolmalarından çok farklı bir dolma oldu. Çok farklı, çok lezzetli. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.